Herkese merhabalar hanımlar. Bugün sizinle çok güzel bir çiçek motifi çalışacağız. Bu çiçek motiflerini nerelerde kullanabilirsiniz? Havlu kenarlarında kullanabilirsiniz süsleme amaçlı. Taçlarda, broşlarda, tokalarda her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Mor ve beyazı ben Alize'nin koton ipiyle çalıştım. Şuradaki kiremit ve bej rengi olan Gazdal'ın Baby koton ürünü. Bunlara uygun da bir tun numarası tercih ettim. Gazdal'la çalıştığım çiçek Alize'ye göre bir tık daha boyut olarak ince olduğu için ipi küçük oldu. Bilginiz olsun. Elinizde sizde hangi ipler varsa deneyebilirsiniz. Çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Çok da basit bir model. Malzemeleriniz hazırsa yapmaya başlayabiliriz. Herkese şimdiden kolay gelsin. Evet, hazırsak modelimize başlayabiliriz. Modelimin göbeği için ben bu rengi tercih ettim. Yani bu iki rengi kombinledim. Göbeğimde bej rengini kullanacağım. Nasıl başlıyorum? Sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkamın içine batıp 2 tane zincir çekeceğim. 1, 2. Şimdi bu iki zincir dahil olmak üzere toplamda 12 adet ikili trabzan yapacağım. Bir kere de pardon. Evet, başını doladım. Sihirli halkama battım. 1, 2 kere de çektim. İkili trabzanlar yapıyorum. Şimdi dediğim gibi totalde ikili tane zincirim dahil olmak üzere 12 tane yapacağım. Üçüncüyü yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sonucu yapacağım. Evet. Baştaki iki zincirim dahil olmak üzere toplamda 12 tane ikili trabzan yaptım. Sihirli halkamın ipini çekiyorum. İlk iki zincirle başladığım şu noktanın en başına batarak bir kaydırma yapacağım. İlmek çıkardım. Diğer ilmeğimin içinden kaydırdım. Bir adet zincir çektim. Şimdi makas yardımıyla kesiyorum. Evet. Halkamı bitirmiş oldum. Sihirli halkamın ipinden dikkatlice koparmadan çekerek halkamın göbeğini birleştiriyorum. Göbeğimiz bu kadar. Çok basit zaten. Göbeğimizi yaptık. Şimdi şu kalan 2 tane ipi temizleyeceğiz. Kötü bir görüntü elde etmemek için. Evet, iplerimi de temizledim. Halkam hazır. Orta göbeğim yani hazır. Şimdi diğer ipimi alıp yapraklarıma başlayacağım. Şimdi bir tane sabitleme zinciri çekeceğim hemen. Bir adet zincirimi çektim. Sabitleme zincirimi. Netleştireyim daha iyi görün. Evet. Sabitleme zincirimi çektim. Göbeğimi aldım. Göbeğimin herhangi bir yerinden bakın zincirlerden değil şuralardan batmıyorum. Şöyle biraz açarsanız şu ara noktalar var ya. İkili sık iğnelerin araları. Oradan herhangi birinden girişimi yapıyorum. Sabitleme zincirimi arkadan çektim. Ve buraya 5 adet zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adet zincirimi çektim. Şimdi ne yapacağım? Bu 5 adet zincirim de dahil olmak üzere toplam 8 adet ikili trabzan yapacağım. Ama biraz bol bırakarak yapacağım. Sıkı sıkı yapmayacağım. 2 kere baş doluyorum. Aynı noktaya, şuraya yani zincir çektiğim alana aynı noktaya giriş yapıyorum. Buraya 7 tane daha ikili sıkı iğne yapacağım.
İkisini bir alıyorum. İkisini bir alıyorum. Tekrar göstereyim. 2 kere baş doladım. Şu an üçüncüyü yapıyorum bu arada. Şu ipi arkadan çekelim. Evet. Aynı noktaya girdim. Biraz dediğim gibi bol bırakıyorsunuz. İkisini bir aldım. Tuttum. İkisini bir aldım. 2 kere baş doladım. Aynı noktaya girdim. İkisini bir, ikisini bir aldım. Evet. Tekrar 2 kere başımı doladım. Aynı noktaya ikisini bir, ikisini bir. Kaç oldu? 3, 5 tane ilmeğim var. Yani 5 tane yapmışım demek. Tekrar 2 kere baş doladım. Aynı noktaya ikisini bir, ikisini bir aldım. 6.'yı yapmış oldum. Tekrar 2 kere ikisini bir, ikisini bir aldım. 7 ve son. Bakın gördüğünüz gibi birazcık uzatıyorum. Daha hani yumuşak bir görüntü elde etmek için. Şimdi burada bakalım 3, 4, 5, 8. Evet. 8 tane ilmeğim var. Şimdi ne yapıyorum? İlkini bir tanesini çekiyorum. Sonra 2 tanesini birden çekiyorum. Sadece ilkler bir tane. Sonrakiler 2 2 çekilecek. Tunus işi mi deniyordu? Orada mı yapılıyordu bu? Galiba. 2 2 son 2 tane kaldı bakın. Onu da çektim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi yaprağımın alt katmanını yaptım. Şimdi üst katmanındaki sivriliği vereceğim. Netleştireyim hemen. Bugün bu telefonda da bir sıkıntı var. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi şu üstlerdeki sivriliği vereceğim. Şimdi şu ilk boşluk var ya burası. Burayı atlıyorum. Hemen bir yanına giriş yapıp bir tane sık iğne. Bakın hemen yanına ikinci sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanına üçüncü sık iğnemi yapıyorum. İlk boşluğumu atladım. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi üçüncü sık iğne yaptığım yere 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar giriş yapıyorum. Ve çektim. Bu sivri görüntüyü vermek içindi. Şimdi hemen yanındakine giriş yapıyorum. Bir sık iğne, yanındakine ikinci sık iğne. Şu son aralık var ya şurası. Oraya da üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Bakın şu sivri görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektikten sonra bu 8 tane ilmek çıkardığım yer var ya, oraya batıyorum ve kaydırıyorum. Şimdi burada ne yapıyorum? Şimdi bu 8 tane ilmek yaptığım yer var ya, hemen onun yanına değil, şuraya değil yani, bir sonrakine ipimi kaydırıyorum. Yani bir boşluk bırakmış olacaksınız. Öyle söyleyeyim. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 5 zincirimi çektim. İlk yaprağımda ne yapıyorsam yine aynı işlemleri yapıyorum. 2 kere başımı doladım. Şimdi bu aynı deliğin içerisine 8 tane ikili uzata uzata yaptığım trabzanlar yapacağım. Zincirim birden sayılıyordu. Şimdi ikincisini yapacağım. 1, 2 kere de çektim. 2 kere başımı doladım. Aynı noktaya 1 ve 2. Şu ana kadar 3 tane yapmış oldum bu şekilde.
Şimdi tekrar başımı doladım. Aynı noktaya 1 ve 2. Tekrar başımı doluyorum. Aynı noktaya geliyorum. 1 2. Kaç tane yapmış oldum? 3 5 tane yapmış oldum şu ana kadar. Tekrar 2 tane. 1 2. Tekrar 2. 1 2. Kaç tane yaptık? 3 6 7. Sonuncudayız. Tekrar 2 kere baş doladım. Aynı noktaya geldim. 1 ve 2. Şimdi ilkini bir tane alıyordum. Diğerlerini çift çift alarak yaprağımı kapatıyorum. Evet. Evet, yaprağımı kapattım. Şimdi dediğim gibi şu ilk boşluğa değil, ikinci boşluğa, şuraya birinci sık iğnemi başlıyorum. 1 Evet, birinci sık iğnemi başladım. Şu 2, şu da 3. Üçüncü sık iğnemin olduğu yere 2 zincir çekip tekrar giriş yapıyorum. Çekiyorum. Hemen bir sonrakine 1, bir sonrakine 2, bir sonrakine 3. 1 2 3 4 5 zincir, aynı noktaya gelip kaydırmamı yapıyorum. Hemen şuraya değil, yanındakine değil, bir sonrakine tekrar bir kaydırma, tekrar yaprağımın başlangıcı için 5 zincirimi çekiyorum. Evet. Bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar yapraklarımızı tamamlayalım. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet, yaprağımızın sonuna geldik. Son yaprağımı da yaptım. Bitiş zinciri olan 5 zincirimi çektim. Aynı noktaya kaydırmamı yapacağım. Şöyle. Evet. Şimdi bir boşluk bırakıp diğerine kaydırma yapıyorduk ya. Oraya batarak şöyle ipimi çekeyim. Oraya da kaydırmamı yaptım. Evet. Şimdi bir sabitleme zincir çekiyorum. Ve buradan kesiyorum ipimi artık. Şöyle elimizde ilk önce yapraklarımızı düzeltiyoruz. Evet. Şu iplerimizi daha sonra temizleyelim. Şöyle yapraklara diğerinin üzerine gelecek şekilde yönüne göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle el ölçüsünü yapalım. Evet. Şu uzunları keselim. Kötü gözükmesin. Evet, çiçeğimiz bu şekilde. Çalışırken bu renk tercih ettim. Morlusu da var. Bir de beyazlısını çalışmıştık daha önce. Gördüğünüz gibi çok basit, taçlarda falan her şeyde kullanabileceğiniz, rahatlıkla yapabileceğiniz çok basit bir model. Kolay da gidiyor. Ben çok severek yaptım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çiçeğimi beğendiyseniz videomu da beğenmeyi unutmazsanız, kanalıma abone olmadan geçmezseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.